Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda acemi tığ işi yeni doğan bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Yeni doğan bebek patiğinin yaş ve ay grubunu büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken tüm ölçüleri videomun içerisinde detaylı bir şekilde adım adım anlattım. Patiğin arkadan, yanlardan ve önden görünümü bu şekilde. Patiği örerken kullanmış olduğum ipin markası Himalaya anti peeling özelliğe sahip bebe yünü. Aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için renk ve lot numarası 100 gram ve 250 metrelik bir ip. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 34 zincir yaparak başlayalım. ...34 zinciri yaptım ve bu yapmış olduğumuz zincir patiğin uzunluğunu göstermektedir. Şu şekilde ölçecek olursak 16 santimetre. Birazdan deseni kurduğumuz zaman bu zincir 2 santimetre kısalacaktır arkadaşlar. 16 zinciri yaptıktan sonra 3. zincirin içerisine yarım trabzan ve şimdi saymaya başlıyoruz. Burası birinci desenimiz olmuş oldu. Bakın burada 3 tane çizgi şeklinde ilmek var. En sonki ilmekten geçirdim. Sonraki zincirin içerisinden ilmek aldım ve üçünü birlikte kapatarak ikinci yarım trabzanı yaptım. Tekrar 3 tane ilmekten en sonuncusunun içerisinden ve sonraki zincirden ilmek alarak üçüncü yarım trabzanı yapalım. Ve aynı işlemleri tekrarlayarak toplam 16 tane yan yana trabzan yapalım. Şimdi yan yana 16 sık iğne yapalım. Ve son 16. zinciri de yaptık. Şimdi birinci sırayı yaptık. Tekrar bir ölçelim santimetre olarak. Görmüş olduğunuz gibi ilk zinciri yaptığımız zaman 16 santimetreydi. Şu an ise 14 santimetreye düşmüş oldu. Bir zincir ve deseni çeviriyorum. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak yan yana 16 sık iğne yapalım. ...16 sık iğneyi yaptım. Şimdi geri kalan 16 tane yarım trabzana alttaki işlemleri tekrar edeceğiz. Fakat ilmeklerin arkasından alarak yapacağız ve tığın başını doladım. Sonraki ilmeğin arkasından
yarım trabzan. Önde görünen çizgi şeklindeki ilmeğin en sonuncusu ve sonraki ilmeğin arkasından ilmek alarak yarım trabzan. 2 oldu. Saymaya devam ederek 16'ya tamamlayalım. Şu an 14 tane yaptım. 15. yarım trabzan ve 16. yarım trabzanı da yine arkadan alarak sırayı tamamlamış olduk. Her sırada desen kendisini tekrar edecek arkadaşlar. 2 zincir deseni çeviriyorum ve hemen ilk yarım trabzanın arkasından başlayarak önce bir tane yarım trabzan ve aynı desenleri yaparak arkadan da ilmek alarak 16 yarım trabzan yapalım. 16 yarım trabzanı yaptım. Şimdi yine arkadan devam ederek yan yana 16 sık iğne yapalım. On dördüncü sık iğneyi yaptım. 15 ve son 16. Bir zincir deseni çevirelim. İlk ilmeğin arkasından başlayarak önce yan yana 16 sık iğne, daha sonra yine ilmeklerin arkasından alt sırada yaptığımız yarım trabzan desenini yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna yaklaştım ve 13 tane yarım trabzanı yaptım. Bakın burada 3 tane ilmek kaldı. Toplam 16'ya tamamlayacağız. Özellikle sıranın başı ve sıranın sonundaki ilmeklere dikkat edelim. Sayıları kaçırmayalım. 15, 16.'yı yaparken de yine arka ilmekten alarak sırayı bu şekilde tamamladık. 2 adet zincir, deseni çevirelim ve alt sıradaki işlemleri tekrar edelim. Yarım trabzanları yaparken sıranın başında 2 zincir yapıyoruz ve dönüş sağlıyoruz. Sık iğneleri yaparken ise bir zincir yaparak dönüşümüzü sağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Ve ben kamera arkasında bu şekilde yükselttim. Bakın ilk yapmış olduğumuz sıradan itibaren sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane bu şekilde çizgi deseni oluşmuş oldu. Sizin kullanmış olduğunuz tığ numarasına, iplerin kalınlığına ve inceliğine göre buradaki sıra sayısı değişecektir. Deseni kurduktan sonra şu anda yükseklik 12 santimetre. Sık iğnelerin yapmış olduğumuz genişlik ise 13 santimetre. Yarım trabzanların genişliğini ölçelim. Burası da 19 santimetre. Sıranın sonuna ulaştığımız zaman sık iğne sırasının sonunda deseni bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. En sonki sık iğneyi yaptım. Bir zincir ve patiği dikecek kadar ipi önceden kesmiştim. Bunu bu şekilde içinden çıkartalım ve patiğin dikme aşamalarına başlayalım. Şu şekilde ikiye katlayacağız. Bu noktadan başlayarak aşağıya doğru iniş yapacağız. Topuk bölümünde zikzaklar oluşturarak tekrar dikeceğiz
ve parmak uçlarına gelen noktada yeniden zikzaklar yaparak patiğin yapım aşamalarını tamamlamış olacağız. Karşılıklı ilmekler birbirine bakacak şekilde dikme işlemine başlayabilirsiniz. Evet, patiğin dikim aşamalarını tamamladık. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Topuk ve taban bölümü. Bu şekilde çorap şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde katlayarak boğazlı bebek patiği olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Arka tarafı da görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Bu ipi arka taraftaki ilmeklerin arkasından videodan sonra gizleyeceğim. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.